Değerli arıcılar, abi arılarım geçen aya kadar her şey güzeldi. Bir baktım kovanı terk etmişler. Bunun sebebi ne? İçeride yavrusu da var, balı da var. Beslemiştim, uygulamaları da yapmıştım. Her şey güzeldi ama hiç arı kalmamış. Ana arısına kadar kalmamış. Sanki hepsi toplanmış, kovanı terk etmiş gitmiş. Evet, maalesef kovan terki her yıl yaşanabilen, her arıcının dönem dönem başına gelen sebeplerden biri. Üzücü mü? Çok üzücü. Çünkü emek veriyorsunuz, her şeyle uğraşıyorsunuz. Baharda bir bakıyorsunuz kovan yok. Ölmüş de değil. Allah Allah, ne oldu acaba? Bu durum yaz ayında dahi olabiliyor. Yani bizim her şeyin yolunda olduğu bir dönemde bile arı yavrularını dahi bırakıp tamamen ortadan kalkıp gidebiliyor değerli arkadaşlar. Sebepleri ne? Birden fazla sebebi var. Birincisi, birkaç tane sebebi sırasız olarak sayıyorum. Yönü, içeride kovanda bulunan, etrafta bulunan fazla ses, kovan içerisinde kovanların birbirlerine olan kovan mesafe yakınlıkları, stres, aynı zamanda değerli arkadaşlar Varroa uygulamalarında uygulanan ilaçlar, flümetrin, amitraz tarzı kimyasallardan kaynaklanan kovan terkleri, kovan içerisinde kovanın yapıldığı malzemeden kaynaklı kötü koku, nem, dışarıda uygulanan yağlı boyanın sebebi, alttan uygulanan nem, yani yere yakınlığı, mesafenin olmaması, kovanın çirkinliği, kovanın kötü ağaçtan yapılmış olması, arı ırkının yanlış, bölgeye uyumlu arı olmaması, başka bir arı bölgesinin arısını siz gelip o bölgede yaparsanız olmaz değerli arkadaşlar. Hayvan varsa, fazla hayvan varsa köpek gibi, bunun gibi, bunlar da sebep. Nektar azlığı, kovandaki açlık durumu. Sizler diyorsunuz ki çok balı vardı abi ama gitmiş. Siz öyle sanıyorsunuz. Bal yetmiyor değerli arkadaşlar. Besleme yapmak şart. Bunu defalarca kez tekrarlıyorum. Çünkü çok yapılan yanlışlardan biri. İçeride bala güveniyor arıcı. Kışın besleme yapmıyor. Arı açlıktan hem ölüyor ya da maalesef kovanı terk ediyor. Kötü koku, yanlış arıcı tercihleri. Yanlış arıcı tercihi ne demek? O da şu. Arıcı yanlış yorumluyor. Fazla petek bırakıyor. Bu burada daha güzel olur diyor. Bütün arıcının fazla petek bırakması sebeplerinden biri. Nosema gibi hastalıklar, Varroa aşırı fazlaysa, beraberinde değerli arkadaşlar Amerikan yavru çürüğü, Avrupa yavru çürüklüğü gibi bazı hastalıklar çok ülkemizde nadir de gözükse sebeplerinden biri. Kovan üşümüş ise, aynı zamanda arıcılar birleştirme yaparken farklı maddeler kullanıyorlar. Sarımsak kullanımını gördük, soğan kullanımını gördük. İçeride maalesef kötü kokuya sebebiyet verebiliyor. Kovanı terk etme sebeplerinden biri. Ama temelinde yanlış ırk seçimi en temel sebeplerinden biri. Zirai ilaçlar, dışarıda kullanılan, tarım arazilerinde kullanılan, çiftçilerin kullanmış olduğu zirai ilaçlar ve arıcının kendi uygulamış olduğu Varroa için yanlış, kötü, kalıntı bırakan ilaçlar, bunların tamamı kovan terkinin başlıca sebepleri değerli arkadaşlar. Daha birçok da sebebi var. Ama arıcı hatayı daima kendinde bulacak. Sebebini araştıracak. O petekleri peki abi sonra kullanabilir miyiz? Biraz gölgede havalansın, güneş görmeyen bir yerde havalansın. Daha sonra başka peteklerinize, başka kovanlarınıza hastalık emaresi yok ise tekrar kullanabilirsiniz. Ama içerisine daha önce bizim bazı solüsyonlarımız vardı, spreylerimiz vardı, antibakteriyel, o doğal yağlardan oluşan, onları üzerlerine sıkıp bir kez de dezenfektan yapıp o petekleri de kullanabilirsiniz. Ve bu yıl en fazla sebeplerinden biri de havaların maalesef iyi gitmesi de bu sebeplerden biri değerli arkadaşlar. Arı bir türlü salkıma yatmadı. Çok az bir nüfus kaldı. Arı birden de söndüğü için, çünkü ömrünü çok çabuk tamamlıyor. Bizler arıların hep tabir edilen bir kuralı vardır. İşçi arı 21 günde çıkar, hepimizin bildiği. 21 gün kovan içi hizmeti tamamlar. 20 ila 45 günde işçi arı tarlacı olarak hayatını döndürür. Tahmini rakamlar bunlar. Fakat aslında bu yanlış. Arının 800.000 kilometre bir
araba gibi düşünün değerli arkadaşlar. Arı bir yılda yaşadığı ömrü boyunca 800.000 kilometre yapar. Bunu bazen 2 ayda tamamlar, bazen 3 ayda tamamlar, bazen 20 günde tamamlar. Arı araba gibi, motoru gibi düşünün. Bunu ne kadar zamanda çabuk tamamlarsa çok kadar çabuk maalesef ölüyor. Bu bize kalmış. Kışın uzun yaşamasının sebebi bu. Kovanın içerisinde durduğu için, enerji tüketmediği için daha uzun yaşıyor. Bizler de kışın kar yağsın, kovanın içerisinden çıkmasın, enerjisini harcamasın, bahara kuvvetli çok arıyla girelim dediğimiz için, en büyük arzumuz bu olduğu için bir türlü havaların iyi gitmesini yanlış olduğunu söylüyoruz. Şu an yaşayan birçok arı maalesef Mart, Nisan gibi çok toplu birden çöküşler de yaşayacağız. Arı geç ilerleyecek. Sebebi ne? Çünkü maalesef bir türlü salkıma yatmamış, ömründen yemiş genç arı nüfusundan kaynaklanacak. Kovan terklerinin birçok sebebi var. Birkaçını sizlerle paylaşmak istedim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz.